Paranın neden her geçen gün cebinize erdiğini hiç düşündünüz mü? Bugün enflasyon nedir sorusuna basit ama çarpıcı bir cevap vereceğiz. Enflasyon, basit tanımıyla fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artışına verilen isimdir. Geçen yıl 10 liraya aldığımız bir şeyi bu yıl 15 TL'ye alıyorsak orada bir enflasyon vardır. Enflasyon kısaca paranın alım gücünün düşmesi demektir. Yani aynı parayla artık daha az ürün alabileceğimiz anlamına gelir. Sadece bir ürün değil, genel olarak her şeyin fiyatının artarsa enflasyon deriz. Ancak dikkat ettiyseniz burada bir de sürekli artması diyoruz. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artması diyoruz. Yani bir kere bir şeyin fiyatı arttı diye enflasyon olduğu anlamına gelmiyor. Genel olarak ürünlerin fiyatlarının ve sürekli olarak artış yaşanması gerekiyor. Bir de bu enflasyonun tabii ki çeşitleri var arkadaşlar. Talep enflasyonu. Herkes aynı anda bir ürün isterse bu ürünün fiyatı artar çünkü arzı sınırlıdır, sonsuz değildir. Sınırlı ürünü talep artarsa doğal olarak fiyat artar. Bir de maliyet enflasyonu var arkadaşlar. Üretim maliyetleri artarsa doğal olarak fiyatlar artar. Mesela işte elektrik fiyatlarının artması, suyun fiyatının artması, işçiliklerin fiyatının artması, işte bir ürün üretiyorsak onun ham maddesinin fiyatının artması gibi maliyet bu enflasyona da maliyet enflasyonu diyoruz. Bir de paranın arzından dolayı olan enflasyon var. İşte Merkez Bankası parayı piyasaya fazla sürerse yani sürekli para basarsa paranın değeri doğal olarak düşer. Çünkü piyasada çok fazla para olacağı için bu sefer işte paranın o değeri düşecektir. Alım gücü azalacaktır. Bu da işte enflasyon yaratır. Yani diğer enflasyon çeşidi de para arzından doğan enflasyon diyebiliriz. Enflasyon olduğunda maaşlar aynı kalsa da ne yazık ki giderlerimiz artar. Tasarruflarımız azalır. Belirsizlikler artar. İşte işletmeler yatırım yapmaktan korkar hale gelir, çekinir hale gelir. Bazen de enflasyonist ortamlar bazıları için fırsat yaratabilir. Mesela elinde malı olanlar, gayrimenkulleri olanlar, işte yatırım yapan kişiler ya da döviz altını tutan insanlar bu dönemde çok ciddi para kazanabilirler. Mesela işte geçen yıllarda yaşadığımız bir borsa rallisi vardı. Enflasyonla birlikte borsada ciddi bir şekilde yükseldi. Orada parasını katlayan insanlar oldu. Veya evlerin fiyatı bir yılda 2 katına çıktı, hatta daha da fazla çıktı. Arabalar her geçen gün zamlandığı bir dönem vardı. Bu dönem işte hep enflasyonda elinde mal olanlar için çok kıymetli bir dönem oldu. Ama elinde mal olmayanlar için daha da bir şeyler almak imkansız hale gelen bir dönem oldu. Çünkü asla maaşlar insanların ya da kazançları asla o kadar artmadı. O oran artmadı. Enflasyon yani malı olanı daha da zengin ederken malı olmayan, daha fakir olan insan da daha da fakirleşti diyebiliriz. Enflasyon nasıl önlenir? Burada Merkez Bankası'nın işte faiz artırarak talebi frenlemesi, işte devlet bütçesindeki harcamalarda kısıtlamaya gitmesi vesaire gibi önlemlerle enflasyonu işte burada devletin, Merkez Bankası'nın önleme görevi var. Günümüzde de görüyoruz zaten faizin ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Enflasyon düşmüyor. Niye düşmüyor diyoruz. Aslında enflasyon düşüyor. Oransal olarak küçük küçük düşüyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Çünkü enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değildir. Bu çok önemli bir konu. Enflasyon düştüğü zaman fiyatlar düşmez. Fiyatların artış hızı düşer. Mesela %50'den %40'a düştüğünde artık fiyatlar %50 artmıyor bir yılda da %40 artıyor. Yani kötünün iyisi gibi bir durum anlamına gelir arkadaşlar. Faydalı bulursanız lütfen takip edip yorum yapın. Aklınıza takılan bir şey olursa kesinlikle yorum yapın. Kesinlikle cevap veriyorum arkadaşlar. İyi günler.